Herkese merhaba. İlk videodan çıkardığım çok fazla ders oldu. Çünkü ilk videoda kamerayı epey uzağa koymuşum. Ve istemsizce sesim hiç gelmemiş. Ee, Bunu kurguda da fark etmedim çünkü kulaklık kullanıyordum. Kulaklığa gayet net geliyordu. Ama telefondan baktığım zaman gerçekten sesi çok fazla açıp sonradan kısmadığım yerler oldu. Bunun sonucunda kamerayı bir tık daha yaklaştırdım. Artık daha yakın ve büyük ihtimalle sesimi daha net alıyor çünkü daha gür konuşuyorum. Eee, Geri dönüşler şu yönde oldu çok fazla. Video çok uzun. Yaptığın işlemler çok uzun. O yüzden bugün size hızlı tüketilecek birkaç bir şey vermem gerekiyor. Çünkü insanlar artık daha hızlı tüketilen şeyleri seviyor. Özellikle bu kolaya kaçma gibi aslında. Bugün size bu yeni getirdiğim İngiltere'den çıkma olarak getirdim stoplarıma. Fakat kargoda bir bacağı kırılmış. Şurada gözüktüğü üzere. Bunu onaracağım. Aslında çok zor bir şey değil. Ama yapmışken videoya çekeyim dedim. Daha önceden bir arkadaşım onarmıştı benim için sağ olsun. Fakat onarması pek başarılı olmadı büyük ihtimalle. Çünkü daha aşağıya götürürken kırıldı. Onun üzerine ben şimdi tekrar onaracağım. Umarım tutar. Bunu yaparken de epoksi kullanacağım. Ee, O şekilde. Geri kalanları videoda göreceğiz zaten. Evet, bahsetmiştim. Tekrar bahsedeyim. Kargodayken bacağı kırıldı gelirken. Şansıma kargonun içinden düşmemiş. Dolanıp bir şekilde bana gelmiş. Ben bunu onarttırmıştım arkadaşıma fakat olmadı. Bakalım şimdi bir de biz deneyelim. Belki olur. Başta sadece epoksi kullanacağımı söyledim. Fakat epoksi büyük ihtimalle tek başına yetersiz gelecektir. Başlangıçtaki tutunma için. Onun için basit bir Japon yapıştırıcısıyla sadece destek olarak ilk başta bir sabitleyeceğim. Ondan sonra epoksimizi süreceğiz. Son durum şu şekilde. Uhu'yu yatay bir şekilde koyduğum için içine hep uhu akmış. Bunun ağzını açana kadar canım çıktı. Tabi biraz ısıtmak gerekti. Onları da timelapse'e koydum zaten. Nasıl açtığımı. Onun haricinde devam ediyoruz. İlk önce şunu sıkacağız. Bir tık bunu bağlantı ayaklarının olduğu yere şöyle yavaşça sıkacağız. Bunu sıktıktan sonra şey yapmayın. Japon yapıştırıcısını sıktıktan sonra sürmeyin. Çok kötü oluyor sonra. Direkt sertleşiyor. Şöyle bir yapıştırıcı aldım epoksi. Bu Made in İran yazdığı için genelde İran yapıştırıcısı olarak geçiyor. Bunu şu şekilde yapıyoruz. İçinden 2 adet tüp çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. Bu tüplerden birisi yapıştırıcısı, birisi de hardener'ı, sertleştiricisi. Bunun şöyle bir kaba, şöyle bir yaptığımız parçaya bir miktar yapıştırıcıdan, bir miktar da sertleştiriciden olmak üzere sürüp, ama onun oranını iyi ayarlamak lazım. Çok fazla sertleştirici sürülürse direkt çatlayabilir. Bunlardan hangisinin hangisi olduğunu yazmamışlar. Çünkü üstünde hep Arapça yazılar var. Şimdi bir kürdan vasıtasıyla şunu hemen hızlıca yapayım. Siz burayı timelapse olarak izleyin. Bu epoksi Bu epoksi iyice karıştırdıktan sonra bayağı bir karıştıralım. Çünkü şey yapıyor, karışmıyor. Tek bir renk haline gelmesi gerekiyor. Yani ikisinin de ayrı ayrı
gözle seçilememesi gerekiyor. Şu an mesela böyle koyu gri gibi bir şey oldu. Şimdi bundan yavaş yavaş şuradan vasıtası alıp şu şekilde tam çatlağın olduğu yerlerden birbirine yapıştıracağım. Şu şekilde alıp sabitleyelim. Bu İran yapıştırıcısı dediğimiz epoksiyi iyice sürdükten sonra şu şekilde gözükmesi gerekiyor. Yani böyle yoğurt gibi, yoğurt sürer gibi iyice yaymak gerekiyor.